Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda gördüğünüz bu elbisenin yapılışını anlatacağım size. Ayrıntılarıyla yine göstereceğim. Ayrıca fiyongunun yapılışını da anlatacağım. Barbie bebeğimin yapılışı kanalımda mevcut. Kanalımın ana sayfasına girmeniz gerekiyor. Ana sayfaya girdiğiniz zaman oynatma listesini tıklayın. Orada Barbie bebek oynatma listesini seçtiğinizde bütün videoları kıyafetleriyle birlikte gövdesi ve yapılışı, saçları hepsi arkadaşlar toplu bir şekilde orada karşınıza çıkacak. Daha önce Barbie bebeğin bu kostümünü yapmıştım. Şapkasıyla. Bu da çok beğenildi. Ama elbise yapmam çok istendi. Ben de bu elbiseyi tasarladım. Pile kısımları arkadaşlar, büzgü kısımları bozulmuyor. Gayet güzel bir duruşu var. Şöyle göstereyim. Bu videoda bu rengini anlatacağım size. Farklı bir teknik kullandım pile kısmında. Büzgülerinin bozulmaması için çok güzel bir yöntem göstereceğim size. Ayrıca böyle fiyongumuzun da yapılışı bu videoda mevcut. Şimdi başlayacağım. Yalnız sizden kanalıma abone olmanızı istiyorum. Beğeni ve yorum da yaparsanız arkadaşlar ayrıca beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi elbisenin yapımına geçelim. Kullandığım iplerim arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Açık pembe olan şu renkleri etrofil cins olarak kullandım. Koyu pembeninki 009 etrofil cins. Açık pembeninki de 033 numara. Bunlar böyle. Bir de yanına Alize Cotton Gold 62 numarayı kullandım. Bu üçünü kullandım. Şu renk kombininde. Şimdi beraber bu kombini yapacağız. Yine bunu kullanacağım. Yani Cotton Gold, Alize Cotton Gold 62 numarayı. Bunlar da Alize Cotton Gold. Bunun numarası, pembenin numarası 98. Morun numarası 122. Videonun altına da açıklama kısmına arkadaşlar yine renk kodlarını yazacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Böyle boncuklarım var, incilerim var. Onlarla süsleme yapacağım. İki çeşit tığ kullanacağım. 2 milim ve 2,5 milim. Bakın 2 milim ve 2,5 milim tığ kullanacağım. Şimdi bu renklerle, bu üç renkle öreceğim elbiseme. Koyu rengimi alıyorum, mor rengimi. Ve 2 milim tığımla başlayacağım. Bel kısmında 200 sırayı 2 milim yapacağız arkadaşlar. 2 milim tığla öreceğim. Gevşek olmasın istiyorum. Şöyle düğüm attım. 49 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5. Çok sıkı çekmeyelim. Çok da gevşek olmasın. Normal bir şekilde böyle 49 tane zincirimi çekip geleceğim. 49 tane zinciri böyle çektim arkadaşlar. Şimdi ikinci zincirden başlıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 zincirin üzerine sık iğne yapıyorum. 2 üçüncü 3 tane sık iğne yaptım. İkinci zincirden başladım. 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı bakın son sık iğnenin içine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Ve yandaki zincirden devam ediyorum. 1 2 3 tane arka arkaya sık iğne yaptım. Tekrar 1 2
3 tane zincir çektim. Son sık iğnenin dibine aynı yere batıp ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Sıradaki zincire batıyorum. Sık iğne yapmaya başlıyorum buradan. Yine 3 tane sık iğne arka arkaya tek tek 3 sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir, 3 zincir aynı yere ilmek kaydırma ve yandaki zincire batıyorum arkadaşlar. Burada sıkışıyor biraz. Ona dikkat edin. 1 2 3. Bakın bu şekilde 3 sık iğne, 3 zincir, 3 sık iğne, 3 zincir, ama zinciri tabii dediğim yere bağlıyoruz. Şimdi burada son kez bir daha gösteriyorum. 3 tane sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı son sık iğnenin boşluğuna batıp ilmek kaydırma ile birleştirdim. Yine devam edeceğim. Zincirin sonuna kadar bu şekilde yapacağım arkadaşlar. 15 tane olacak. Şu zincirle yaptığım kısımlar, bakın 1 2 3 4, şimdi 5.'yi yapacağım. Zincirin sonuna kadar devam edeceğim. 15 tane olacak. Zincirin sonunda da 3 tane ayrıyeten sık iğne yapacağım. Şimdi oraya kadar tamamlayıp geliyorum ben. Bakın 15 tane, bu zincirlerim 15 tane oldu. Sayın, eksik olmasın. Gerçi zincirimiz tam çektiyseniz ve doğru yaptıysanız 15 tane olacaktır. 15 tane oldu. Bakın burada 3 tane sonda 3 zincir çekip birleştirdikten sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. 2, son 3. Ben bir tane fazla çekmiştim arkadaşlar. Demek ki burada arttı. Demek ki doğru çekmişim. 49 tane zincir çekmiş oldum. Şimdi şöyle bakın, bir tane zincir çekip bir tane zincir çekiyorum. Şimdi üst tarafa geçeceğim. Burası etek tarafı. Şu kısım etek tarafı. Şu üst kısma geçiyorum bakın. Son yaptığım sık iğne burada. Onun üstüne batıyorum. Aynı yere batıyorum, yani üst tarafa geçeceğim. Buraya ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bel kısmına bir sıra geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu mor ipi kesmeden önce. Bakın bir sık iğne yaptım. Zincirin diğer tarafına geçmiş oldum. Şimdi burada 48 tane sık iğne olması lazım. Dikkatli yapın. Bakın zincirin diğer tarafına 48 tane sık iğne yapacağım. Her birine birer tane. Bakın burada. Her bir zincire batın arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar bu şekilde 48 tane sık iğnemiz olacak. Böyle sıra sonuna kadar tamamlayacağım. 48 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Zincirin diğer tarafına. Şimdi burada bir tane zincir çekeceğim ve ipimi şöyle kesiyorum. Şimdi sıranın başına dönüyorum. Burada 4 sırayı
ipimizi keserek yapacağız arkadaşlar. Hep örgünün aynı yönü gelmesi için eteğin açıklığı oluşacak. Geri dönerek yaparsam örgü farklılığı olur. Bir ters bir düz gelir. O yüzden ipi 4 sıra keseceğiz. Çok zor değil arkadaşlar. İpi kesiyoruz. Yani kesilmiş ipi buradan alıyoruz. Bakın şimdi krem rengine geçtim. Krem rengi ipimi aldım. İpi de örerken gizlersek hiçbir zorluğu yok. Kesip tekrar bağlamanın. Şimdi ilk sık iğnenin içine tığımı geçirdim. İpimi de buradan aldım. Bir tane zincir çektim. Aynı boşluğun içine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. İpi birazdan yürüteceğim arkadaşlar. Şu anda burada almıyorum ipi. Çünkü 2 tane sık iğne yapıyorum aynı boşluğun içine. 2 tane sık iğne yaptım. Yanındakine şimdi ipi yürütelim. Yine çift yapıyorum. Burada 3 tane sık iğnemiz vardı. Her birine çift yapıyoruz. Üçüncü çifti de yapıyorum. Şimdi burada zincir çektiğim yere geldim. Oraya 6 tane yapacağım. 1 ipi artık bırakayım. Burada sıkılık oluşturmasın. Zaten yerimiz dar. 2 3 4 5 6 tane zincirin içine sık iğnemi yaptım. Şimdi arada 3 tane sık iğne yapmıştık. O sık iğnelerin her birine çift yapıyoruz. Birinci çift, ikinci ve üçüncü. 3 tane arka arkaya çift yaptım. Yine zincirin içine geldim. Zincirin içine 6 tane yapacağım. Zincirin içine 6 tane, sık iğnelerin üzerine de çift yaparak bu sırayı tamamlayacağız. 5 6. Yine sık iğnelerin üzerine çift yapıyorum. Üç tane çift yaptım. Zincir boşluğunun içine 6 tane. 3 4 5 şöyle sıkıştırarak 6 sık iğneyi sığdıralım arkadaşlar bu zincirin içine. Aynı şekilde böyle devam edeceğim arkadaşlar. 3 tane çift yapacağım sık iğnelerin üzerine. Zincirin içine 6 tane sık iğne yapıp devam edeceğim. Böyle hepsine dolduracağım arkadaşlar. Zincirlerin içine 6 tane yapacağım. Sonda 3 tane sık iğnem var. Yine bunlara da çift 3 tane çift yapacağım. Sırayı tamamlayacağım. Arttırmalarımı tamamladım arkadaşlar. Toplamda doğru eğer yaptıysak bu arttırmaları 186 tane sık iğnemiz oldu. Arttırmaları bu şekilde yapınca sayımız 186 oluyor. Şimdi burada bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şimdi krem rengi ipimi yine bu tarafa bağlayacağım. Yalnız bu kez 2 milim tığımı artık bırakıyorum arkadaşlar. 2 milim tığımı kullanmayacağım bundan sonra. Bundan sonra 2,5 milim tığ kullanacağım. Daha serbest olması için elbisemizin, pillelerimizin daha güzel olması için 2,5 milim tığa geçiyorum. Sıranın başındaki ilk sık iğneye tığımı geçirdim. İpimi buradan bu tarafa aldım. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. Bir tane.
Şimdi ipimi yürütmeye başlayacağım buradan. 5-6 tane sık iğne örerken 5-6 sık iğne boyunca bu ipi böyle arkadan yürütelim arkadaşlar. Sonradan bize gizleme işi çıkmasın. İğne yoksa iğneye takıp geçirmemiz gerekiyor temizlemek için. Böylece temiz bir görüntü oluşmuş oluyor. Böyle arkadan ipimi yürütüyorum. 2,5 milim tığla devam ediyorum. Bu kadar yeterli. Devam edeceğim böyle tek tek her bir sık iğneye bir tane batarak. Burada 186 tane sık iğnem oluştu. Arttırmaları doğru yaptığımız zaman 186 tane sık iğnemiz olmuş olması lazım. Her birine bir tane yaparak devam edeceğim. Bu gizlediğim ipi de şöyle çekip sıkıştırıp kesiyorum. Şimdi bunu sıranın sonuna kadar örmeden önce şuraya kadar öreceğim arkadaşlar. Burada bu ipi gizleyeceğim. Ben şimdi buraya kadar sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Bakın son kısma kadar ördüm. İpimi burada gizleyeceğim. İki tane daha var. Yine bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Dediğim gibi bu ipleri fazlalığını keselim. Şimdi pembe lila rengini bağlayacağım. Sıranın başına dönüyorum yine. İlk sık iğne burada. Bir tane zincir çektim. Aynı boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi yine alttan ipimi yürütüyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Her birine yine bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım. Sıranın sonunda yine bu ipi gizlemeyi unutmayın arkadaşlar burada. Aynı şekilde demin gösterdiğim şekilde burayı gizleyin. Dümdüz bir sıra daha örelim. Tamamladım arkadaşlar. İpimi de gizleyip kestim. Bir tane zincir çekip ipimi yine kestim. Şimdi lila rengi iple bir sıra daha öreceğim. Sıranın başına döndüm. Aynı şekilde bir sıra daha öreceğim. Sıranın sonunda yine bu ipi eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Alttan yürütmeyi. Tamamladım arkadaşlar sıramı. Yine burada bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi burada ilik kısmını, eteğin rahat giyilmesi için ilik kısmını oluşturduk. Ben çıt çıt dikeceğim. Bu kadar açıklık yeter arkadaşlar. Bundan sonra dönerek spiral şeklinde öreceğiz. Şimdi bu pileleri bakın böyle düzgün durmuyor şu anda ama şu 6
tane aynı yere yaptığımız yerler aşağıya gelecek şekilde, yani içe gelecek şekilde şöyle elimizle şekillendirelim. Daha sonra zaten arkadaşlar bebeğimizin üzerine giydirince ve alttaki o farklı bir uygulama yaptım. Onu yapınca pillilerimiz çok daha düzgün duracak. Bu şekilde. Bakın. Bakın normalde buraları tam düzgün durmuyor. Böyle açık duruyor. Ben de farklı bir uygulama yaptım. Bakın. Bu şekilde son 2 sırada. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi mor iple bağlantıyı yapalım. Mor ipimi aldım. Sıranın başına dönüyorum. Böyle düzelttik. Diğer ucu da aldım. Şimdi şöyle bu tarafı üste koydum. Bu tarafı da olabilir arkadaşlar. Fark etmiyor. Ben şöyle yapıyorum şu anda. Şuradaki ilk sık iğneye tığımı geçirdim. 6 sık iğne ile birleştireceğiz. Üst üste bindireceğiz. Şimdi alttaki parçanın 6. sık iğnesine 1, 2, 3, 4, 5, 6. sık iğnesine bu ipi burada yine yürüteceğim arkadaşlar. Mor ipimi aldım. Bakın şu şekilde. Bir tane zincir çekip şimdi 6 sık iğne ile birleştireceğim. Aynı yere batıyorum. Buradaki 6. sık iğneye de batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. İplerimi yürütüyorum arkadaşlar. Hem mor ipi hem de pembe ipi şöyle sırayla karşılıklı birleştiriyorum. İkinci sık iğneyi yaptım karşılıklı. Bakın üçüncü, dördüncü, beşinci ve 6. Alttaki parçanın son sık iğnesine denk geliyor. 6 tane sık iğne birlikte örmüş oldum. Bu ipleri yine sıkıştırıp keseceğim. Şimdi devam edeceğim. Böyle yine her birine bir tane sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar geleceğim. Hiçbir işlem yok arkadaşlar. Dümdüz örüyoruz. Buraya kadar öreceğim. Böyle tamamlayıp geliyorum arkadaşlar buraya kadar. Son sık iğneye kadar ördüm. Burada 180 tane sık iğnem kaldı. 6 sık iğne ile birleştirdik. Şimdi sıranın ilk sık iğnesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip devam edeceğim. Dümdüz yine öreceğim. 2 sıra örüyoruz her renkten. Böyle dönüp buraya kadar yine örüp geleceğim.
Son sık iğneye geldim arkadaşlar. Son sık iğneye batıyorum böyle. Renk değişimi yapacağım. Artık iplerimizi ekleyeceğiz ve bir daha kesmeyeceğiz eteğin sonuna kadar. Son sık iğneyi yaptım ama toplamadım. Krem rengini aldım. Toplama işlemini krem rengiyle yaptım. Şimdi şu mor ipi biraz çekeyim. İlk sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu ipleri yine gizleyeceğim. Moru bu tarafta, kremi de bu tarafta gizleyeyim arkadaşlar. Aynı yere battım. Bakın ilmek kaydırma yaptıktan sonra aynı boşluğun içine batıyorum. Eksilme olmasın. Bir zincir çektikten sonra aynı yere battım ve devam edeceğim. Krem rengiyle bir sıra yine 180 sık iğne öreceğim. 2 sıra öreceğim arkadaşlar. Bakın. Bunu tamamlayacağım. İlmek kaydırma ile yine burada birleştireceğim. Bu ipi de burada son kısımda arkada gizleyelim. Bir zincir çekip aynı yere batıp tekrar bir sıra daha öreceğim. 2 sıra krem rengiyle öreceğim. Daha sonra bu renk kombinini devam ettireceğiz. Yine düzelttim arkadaşlar elimle. Şu bel kısmını iğneleyeyim. O zaman daha düzgün duruyor. Burası da böyle olacak arkadaşlar. Şimdi renk kombinini kaç kere tekrar edeceğim. Bakın bebeğimi göstereyim size. Şöyle ters eteği tutuyorum. Şimdi biz şu sırayı yaptık. Krem rengini bağladım. Daha sonra lila ve mor. Krem, lila, mor. Bu kombini bakın şuradayım şu anda. Bir kere tekrar ettik. 2, 3, 4 kere bu kombini tekrar etmiş olacağız. Şimdi bundan sonra ben 3 kere daha yapacağım. Bakın şu anda buradayım. 1, 2, 3 kere bu renk kombinini tekrar edeceğim. Son 2 sırada bu pileleri toplama işlemini yapacağım arkadaşlar. İpi kesmiyoruz artık. 2 sıra krem rengi yaptıktan sonra pembe yani lila rengini ekleyeceğim. Sıradaki gibi arkadaşlar. Lila rengini ekleyeceğim. Daha sonra mor. İpleri kesmiyoruz. Bakın şimdi mor ip burada kaldı. Kesmediğimiz için bir dahaki mor sırası geldiğinde burada ip renk geçişini nasıl yapıyorsak bu mor ipi alarak rengimize devam edeceğiz. Sıramıza devam edeceğiz. Yani ipleri artık kesmiyoruz. Bitince sıramız bitince burada bırakıyoruz. Bir daha sırası geldiği zaman renk sırası geldiği zaman o ipi alıp devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar etek boyunu tamamlayacağım. Son 2 sıra kalıncaya kadar dümdüz örüp geleceğim. Etek boyunu tamamladım arkadaşlar bakın. Sayımız bu şekilde. Morları sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Baştaki ile birlikte 5 tane mor sırası olmuş oluyor. Şimdi belini de şöyle iğneledim ben. Bakın böyle. Buraya çıt çıt dikilecek üst kısmı ile birlikte. Etek kısmının daha düzgün durması için pililerinin ve büzgüsünün bozulmaması için farklı bir yöntem uyguladım. Onu göstereceğim şimdi size. Bakın bu şekilde. Pileleri bozulmuyor. Şimdi morla sıramızı tamamladıktan sonra ilmek kaydırma yapıyorum. 1 diyorum bu ilmek kaydırmaya. 2 3 4
5, 6. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi bu ilmek kaydırmalar pilelerin üst kısmına gelmeli, denk gelmeli. Zaten arttırmaları bu şekilde yaptığınız zaman bunlar denk gelecek. Ama farklı bir yerden başladıysanız ya da arttırmalarda eksiklik ya da fazlalık yaptıysanız buraya denk gelmez. Bakın tam şuraya denk gelmeli. Tam pilenin şurası pile. Burası üst üste bindiği için biraz kalın arkadaşlar. Şimdi yapacağım yer oraya denk gelmesi lazım. Şimdi 3 tane zincir çektim ama benim yaptığım gibi arttırmaları tam yaptığınız zaman bu sayılarla düzgün bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi 3 zincir çektim. 2, 4, 6 tane boşluk sık iğne atlıyorum. 7.'ye batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Birinci ilmek kaydırma, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmek kaydırma. 1, 2, 3 tane zincir. 6 tane atlayacağım. 2, 4, 6 sık iğne atlayıp 7. sık iğneye batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın böyle. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı şeyi tekrar edeceğiz arkadaşlar. 3 zincir, 6 tane atlıyorum. 6 tane de ilmek kaydırma yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 zincir. 2, 4, 6 sık iğne atladım. Yine 6 tane ilmek kaydırma yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bakın şöyle göstereyim size. Tam pilenin ucuna gelmesi lazım bu atladığımız kısım. Tam pilenin şu üstte kalan kısmına, bakın burada da aynı şekilde. Dediğim şekilde sayılarını yaptıysanız zaten böyle denk gelecek. Bakın. Bu büzgülerimiz daha düzgün duracak. Tam buraya denk geliyor. Şu ilk baştaki, burası biraz kalın dibi. Üst üste biniyor çünkü. Sorun değil. Bu şekilde. Yani pilelerin tam hizasına geliyor. Bu sayılarla yaptığımız zaman. Şimdi aynı şekilde sıranın sonuna kadar tekrarlayacağım. 3 zincir çekiyorum. 2, 3. 1, 2, 3 tane. 3, 4, 5, 6 tane pardon. Sık iğne atlayıp ilmek kaydırmayla devam ediyorum. 6 tane ilmek kaydırma. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Bu şekilde devam edeceğim. Sıramı buraya kadar sıra sonunda göstereceğim yine arkadaşlar. Şuradan başlamıştık. 6 tane ilmek kaydırma ile başladık. Buraya kadar yapıp geleceğim. Bakın sıranın sonunda 6 tane sık iğnem kaldı. En son 6 tane bakın zincir çektim. 6 tane ilmek kaydırma yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Sıranın başı burası arkadaşlar. Şu ilmek kaydırma ile başlamıştım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu 6. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi o ilmek kaydırmaya, bakın bu ilmek kaydırmaya batıyorum. İlk ilmek kaydırmaya. Yine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. En sonda böyle yapmış olduk. 3 zincirle bağladık. Aynı yere batıyorum.
aşağı sıraya batıyoruz arkadaşlar. İlmek kaydırmanın dibine batıyoruz. Bakın ilmek kaydırmalar burada. Şuraya batıyorum. Dip kısmına. 2. Yani ilmek kaydırmanın üstüne falan batmıyoruz. Böyle batmıyoruz yani. Şu şekilde batmıyoruz. Direkt şuraya dibine batıyoruz. Sık iğnenin alt sırada ilmek kaydırma yaptığımız yere sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 oldu. 5 6 tane ilmek kaydırma yapmıştık zaten. 6 tane sık iğne yaptım. Şu 6 tane sık iğne atlamıştık burada. O sık iğnelerin üzerine yapacağım. Şuradan başlıyorum hemen. İlk sık iğneden 1 2 3 4 5. Burada bir tane daha var bakın. 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi ilmek kaydırma yaptığım yere geldim. Bakın hemen dibine batıyorum. Bakın şuna, alt sıranın dibine 1 2 ilmek kaydırma yaptığım sıranın dibine batıyorum. Şuraya kaç oldu? 3 oldu. 4 5 bir tane daha var bakın burada. 6 tane olmalı. Sık iğnelerin üzerine de yine 6 tane sık iğne var. Hepsine birer tane batıyorum. 1 2 3 4 5 sayarak yapın. Burada bir tane sıkışıyor biraz. Onu da atlamamış olursunuz. Böyle devam edeceğim. Yine sık iğnelerin ilmek kaydırmaların pardon dibine batarak 5 6 bakın şu şekilde elbisemizi böyle düzelteceğiz, pilelerimizi ve bir daha bozulmayacak. Gösterdiğim gibi şöyle ön tarafa doğru bakın. Dediğim şekilde buradan devam edeceğim. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde sık iğnelerimi yapıp tamamlayacağım. Böyle. Tamamlayıp geleceğim. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Son sık iğneyi yaptıktan sonra burada 6 tane bu boşluğa yaptıktan sonra ilmek kaydırma ile ilk sık iğnenin içine birleştiriyor. Şurası ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi keseceğim. Ve burada şu iplerimle birlikte bakın geçiş yaptığım yerler. Bu kestiğim son kullandığım pembe ve krem. Bunları gizleyeceğim içeriye. Bakın şöyle beline beli açık şurada. O kısımdan itibaren iğneledim arkadaşlar üst üste. Bakın şöyle elimizle her büzgüyü düzeltelim.
aşağıya doğru biraz inceliyor. Bebeğimizin üstüne giydirince de bakın şu şekilde. Bir daha bozulmuyor arkadaşlar. Alt kısmı açılmadığı için pilelerimiz, büzgülerimiz güzel duruyor. Şimdi üst kısmına geçeceğim. Şuraya bu kısmını yapacağım. İğneyi çıkarıyorum. Bakın şuradan başlayacağım. Yine bu üst kısımda arkadaşlar ipliklerimizi hep keseceğiz. Yani her sırada başa döneceğiz. Yoksa bu görüntüyü elde etmemiz çok zor arkadaşlar. Bir ters bir düz olur ve bu güzellik ortaya çıkmaz. O yüzden dediğim gibi keserek ve başa dönerek, kesip başa dönerek devam edeceğiz. Şimdi mor ipimi aldım. Bir sıra daha ilk sık iğnenin içine tığımı geçiriyorum. Burada 48 tane sık iğnemiz var bel kısmında. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıp bir sıra 48 sık iğne yapacağım. Dümdüz öreceğiz. Bu ipi alttan yürütelim. Böylelikle çok kolay olacak arkadaşlar. Sadece makasla kesmek bizi oyalayacak. Yani o kadar bir oyalama oluyor. Buradan alttan yürüttüğümüz zaman ipi bir daha içeriye gizleme gibi bir oyalama olmayacak bizim için. Şimdi bu kadar yeterli. Aşağıda da göstermiştim şu kısmı örerken zaten ipleri nasıl gizlediğimizi. Şimdi sıra sonuna kadar öreceğim. Şurada bakın ilk başlangıç ipim var. Onu da hemen buraya şurada alttan yürütüp buraya da temizlemiş olacağım. Şimdi bir sıra 48 sık iğne yapıp geliyorum. 48 tane sık iğne yaptım. Burada ipi de bakın gizledim arkaya. Şimdi burada bir zincir çekip ipimi kestim. Şimdi bu pembe ipime geçiyorum. Yine başa dönüyorum. İlk baştaki sık iğnenin içine tığımı geçirdim. Aynı şekilde başlıyoruz ve bitiriyoruz sıralarımızı. Şimdi bir sıra daha 48 sık iğne yapacağım. Bir zincir çekip aynı yere battım. İpimi yine alttan yürütüyorum. 48 tane sık iğnemi sıranın sonuna kadar yapacağım. Burada yine mor ipimi içine gizleyeceğim. Her sırada hatırlatıyorum unutmayın diye arkadaşlar. 48 sık iğne yapıp geleceğim. 48 sık iğneyi tamamladım. Bir zincir çekip kestim. Yine pembeyle devam edeceğim. Yani lila renk arkadaşlar. Bir pembe bir lila diyorum ama çünkü ne pembe ne lila bu renk. Şimdi yine başa döndüm. Her renkten ikişer sıra örüyoruz yine. Sadece şu belde 3 sıra olmuş oldu. Yine başa dönüp bir zincir çektim. İpimi gizleyerek devam ediyorum. Burada 13 tane sık iğne öreceğim. 2 2 13 tane sık iğne ördükten sonra çift yapıyorum, arttırıyorum. Sıradaki boşluğa çift yaptım. Devam ediyorum. Arada 20 tane sık iğne öreceğim.
20 sık iğne yaptım. Yine çift yapıyorum. 20 tek bir çift yapmış oldum. Sıra sonuna kadar yine 13 tane sık iğnem var. Şu son sık iğneyi sıkılaştıralım arkadaşlar. Bayağı sıkı yapalım. Bir tane zincir çektim. İpimi kestim. Şimdi krem rengi ipimi alıyorum. Başa dönüyorum. İpimi geçirdim. Bir zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Sayım 50 sık iğneye çıktı. 50 sık iğneyi 2 sıra öreceğim. Aynı bu şekilde başa dönerek krem rengi ipimle 50 sık iğneyi bir sıra öreceğim. Bu ipimi burada gizleyeceğim. Sonra tekrar başa döneceğim. Tekrar bir sıra daha 50 sık iğne krem rengi iple yapıp geleceğim. 2 sıra ördüm. Başa dönüyorum. Mor ipimi aldım bu kez. İkişer sıra örüyoruz her renkten. Mor iple bağlantımı yaptım. Aynı yere batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Bir sıra mor iple 50 sık iğne yapacağım. Böyle dümdüz öreceğim. Bu ipimi de burada gizleyeceğim. 50 sık iğne yaptım. Bir zincir çekip yine kestim. Başa dönüyorum. Bu sırada arttırma yapacağım. Aynı yere battım. 1 2 3 20 tane sık iğne öreceğim. Yirmi sık iğne yaptıktan sonra sıradaki boşluğa çift yapıyorum. Arttırdım. Arada 8 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Sonra yine çift yapıyorum. Kalan 20 tane sık iğnemi örüyorum. Burada son sık iğnem 20. Bir zincir çekip kestim. Şimdi yine lila rengi ipimi alacağım. Lila rengi ipimle sayım 52 sık iğneye çıktı. 52 sık iğneyi 2 sıra öreceğim. Böyle dümdüz 2 sıra örüp geleceğim. Keseceğim. Tekrar başa bağlayacağım. 2 sıra ördüm. Krem rengi ipimi alıyorum. Aynı yere battım, bir zincir çekip burada yine arttırma yapacağım. Bu sırada 21 tane sık iğne öreceğim. Yirmi bir tane ördükten sonra sıradaki sık iğnenin içine çift yapıyorum.
8 tane yine arada 8 sık iğne öreceğim. 6 7 8. Tekrar çift yapıyorum. Sıradaki sık iğnenin içine çift yaptım. Sıra sonuna kadar yine 21 tane sık iğnemi örüyorum. Sekiz, 19, 20, 21. Bir zincir çekip ipimi kestim. Şimdi şu ipleri temizliyorum arkadaşlar. Daha önce de göstermiştim. Şöyle kesiyorum. Sayımız 54 sık iğneye çıktı. Şimdi krem rengi ile bir sıra 54 sık iğne yapacağım. Sonra mor ipimle bir sıra daha yapacağım. 2 sıra daha örüp geleceğim 54 sık iğne. Yalnız birini kremle, birini morla yapacağım. Bir sıra krem, bir sıra mor olarak 2 sıra dümdüz 54 sık iğne yaptım arkadaşlar. Tekrar mor ipimi bağlıyorum. Bir zincir çekip aynı yere battım. Buradan 10 tane sık iğne öreceğim. 2 10 tane ördüm. Şimdi burada askılarını oluşturacağız. 13 tane zincir çekeceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane zincir çektim. Buradan sık iğnelerimi sayacağım. 9 tane sık iğne atlayacağım. 2 4 6 8 9 tane atladım. 10'uncuya batıyorum. Burada sık iğne yapmaya başlıyorum. İkinci sık iğnem. 16 tane öreceğim. ...16 tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar 13 tane zincir çekiyorum. 13 zincir, 9 tane atlayacağım. 2 4 6 8 9. 10'uncuya batıp buradan başlıyorum. Yine sıra sonuna kadar 10 tane sık iğnem var. Bir zincir çekip kestim. Şimdi son sıramı yapacağım. Başa döndüm yine. Şimdi buradan ipimi bağlıyorum. Zincir çekmeden yandaki halkaya batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bu ipi de ilmek kaydırma yaparken bir tığımın altına getireceğim, bir üstüne getireceğim. Buradan ilmek kaydırma yapıyorum. 2, bakın bir tığımın altına getiriyorum. Bir üstüne getiriyorum alttakine.
O zaman orada gizlenmiş oluyor ipim yine. Burada son sık iğneye gelinceye kadar 9 tane ilmek kaydırma yaptım bakın. Son sık iğne, son sık iğneyi yapmıyorum. Burada bir tane sık iğne kalıncaya kadar ilmek kaydırma yaptım. 9 tane ilmek kaydırma oluyor. Şimdi burada bu tığımı bırakıyorum. Daha ince tığımı alıyorum. 2 milim tığımı. Zincirlere batması daha kolay olsun diye arkadaşlar. Şimdi buradaki son sık iğneyi atlıyorum. Zincirin üstüne geçiyorum. 1, biraz gevşek yapacağım çünkü tığım ince. 2, 3, 4, 13 tane zincirin üzerine ilmek kaydırma yaptım. Yine burada bir tanesini atlıyorum. Yanındaki sık iğneye geçip ilmek kaydırma yapıyorum. 1, tığımı yine değiştirdim. 2,5 milime geçtim. 2, ilmek kaydırma yapmaya devam ediyorum. 3, 13, 14 tane yaptım. Yine bir tane burada kaldı bakın. Tığımı değiştirdim. Bir taneyi atlıyorum, zincire geçiyorum. Zincirin üzerine ilmek kaydırma yaptım. 1, 2, 13 tane yine yaptım. Tığımı bıraktım. Kalın tığımı aldım. Bir tanesini atlıyorum. Yanındakine batıp burada ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, ipimi yine bir alttan bir üstten yürüteceğim. 9 tane ilmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çekip ipimi şöyle uzun kesiyorum biraz. Bunlarla çıt çıtları dikebilirim. Bir tarafına. 3 tane çıt çıt dikeceğim. 1, 2, bir de şu hemen bele dikmeliyiz arkadaşlar. Bel kısmına. Şuraya. En üstte bir de ortaya. Yine mor kısma. Mor kısımlara çıt çıt dikeceğim. İplerimi temizleyeceğim. Daha sonra buradaki inciyi, kemer görünümlü inciyi nasıl yaptığımı size hemen göstereceğim kısaca. İplerimi temizleyip geliyorum arkadaşlar. Saçına yaptığım fiyongu göstereceğim. Nasıl yaptığımı size anlatacağım yine kısaca. Çok kolay arkadaşlar. 2 kat. Bakın. Mor ipi aldım. Mor ipimle 43 tane zincir çekiyorum. 1, çok sıkı çekmeyelim. 2, 3, 4, 5, 43 zincir. 43 tane zincirimi çektim. Şöyle ön kısmı gelecek şekilde buruk olmasın. İlk zincirimin içine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp bir zincir çektim. Yine tığım 2,5 milim. Aynı yere batıyorum. Zincirlerin üstüne her birine birer tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Böyle zincirin üzerine 43 tane sık iğne yapıp geliyorum.
43 tane sık iğne yaptım. İlk sık iğneye yine ilmek kaydırma yapıyorum. Birleştirdim, bir zincir çektim. Bir sıra daha yapacağım arkadaşlar. 43 sık iğneyi. Bu ipi yine bakın bize kolaylık oluyor. Hemen gizleyelim. Bu sırada altına her birine bir tane sık iğne yaparak bir sıra daha yapıp geliyorum. Bir sıra daha ördüm. Son sık iğnenin çekme kısmını lila rengiyle yapıyorum. İlk sık iğneye bağlantı yapıp yine burada da 43 sık iğne aynı yere batıp devam ediyorum. 43 sık iğne yapacağız. İpimi gizliyorum. Aynı etekte yaptığımız gibi ikişer sıra olarak renkleri aynı sırayla yapıyoruz. 2 sıra lila, burada koyu pembe, açık pembe, krem, koyu pembe, açık pembe, krem. En son başladığım renkle bitiriyorum. Burada da mor, lila, krem, mor, lila, krem, mor şeklinde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra. Bunu yapacağım arkadaşlar. İplerimi aynı şekilde değiştirerek tamamlayacağım. Elbisemi tamamladım. İplerimi temizledim. Çıt çıt diktim. Bakın bu şekilde büzgüleri gayet düzgün duruyor. Fiyongun da ana parçasını ördüm arkadaşlar bu şekilde. Birazdan onu böyle yapıp ortasına bir parça ekleyeceğim. Ondan önce belindeki şu detayı yapacağız. Ben 2 kat, yani kullandığım ipi ortadan ayırdım. 4 kat oluyor Alize Cotton Gold. 2 katını inci geçirdim. 10 tane. 10 tane ince geçirdim. Şimdi bunu böyle buradan bağlıyorum. Çok aşırı sıkmayalım incileri ama yine de gevşek olmasın araları. Şimdi şu şekilde 5 tanesi bu tarafta, 5 tanesi bu tarafta olacak şekilde şöyle, bakın şu şekilde burayı da düğümleyeceğim. Çok sıkmayacağım orta kısmı. Böyle bu parçayı oluşturdum. Daha sonra böyle ipimi etamin iğnesine geçirdim. Ortasından şöyle tur atacağım arkadaşlar. Daha sonra elbisemin ortasına tekrar ortaya geçiriyorum. Çıt çıtlarını ilikleyelim.
Elbisemiz bu şekilde hazır. Şimdi fiyongun ortasındaki parçayı öreceğim. Şöyle 12 tane zincir çektim. İkinci zincire batıyorum. Yine 2,5 milim tığ kullanıyorum. İkinci zincirden başlayıp sık iğne yapıyorum. Son zincire batıyorum. 3 tane yapıyorum. 1 2 3 tane yaptım. Zincirin diğer tarafına da sık iğne yapıyorum. Son sık iğnenin içine şöyle çift yapıyorum. İlk sık iğneye bağlantı yapıp bir zincir çektim. İpimi şöyle biraz dikmek için uzun bıraktım. Şimdi bu kalsın. Önce fiyongumuzu oluşturalım. Şöyle kısa bir ip kesiyorum. Ya da şurada iplerim var. Fiyongu böyle ortasından bu fiyongun ortasına ben inci de yerleştirdim arkadaşlar. İsterseniz yapabilirsiniz. Burada bağlamayacağım. Şu ipe iğne takıp dikeceğim. Şimdi şu kısmını da aynı bu parça gibi uzun bir parça yapacağım. Bakın şöyle göstereyim size. Zincir çektim. 30-32 santim uzunluğunda şöyle esnetince zincir çektim. Şimdi bu zinciri aynı diğeri gibi sık iğne yapacağım. İkinci zincirden başladım. Yani şu parça gibi yapacağım. Bunun uzunluğunu yapıyorum. Yalnız uçlarında zincir bırakacağım. Zincir yapacağım bağlamak için. Böyle sona kadar örmeyeceğim. Bebeğimizin başına ölçün arkadaşlar. Şöyle arkada bağlanan kısmı zincirle bağlansın. Şuraya kadar falan bu parçayı örelim. Yani sık iğne yapmaya devam edelim. Ucunda şu kadar bir 5-6 santim bağlayacak kadar ip bırakalım. Oraya kadar sık iğnelerimi yapıp geleceğim ben. Zincirin bu tarafına yapıp geliyorum. Sık iğnelerimi yaptım bakın. Böyle ucunda biraz zincir kaldı. Şimdi şöyle dönüyorum. Zincirin diğer tarafına sık iğne yapıyorum. Zincirin diğer tarafına aynı şekilde bu burada kaldı arkadaşlar. Böyle sonuna kadar yapacağım. Son sık iğneye kadar yaptım. Son sık iğne burada. Onu da yaptım.
Şimdi ilmek kaydırma yapıyorum. Burada şöyle ortalayacağım arkadaşlar. Burada ortalanmıyor. Şöyle buraya sık iğne ile geçtim. Zincir çekeceğim. Diğer taraftaki kadar. Şöyle yeterli. Şimdi bu parçamızı fiyongun altından geçireceğim. Şöyle tabii ki ters kısmı içe gelecek. Şu uçlarını da böyle biraz yan tarafa doğru bebeğinizin başına ayarlayın arkadaşlar. Bir tarafı daha uzun olacak tabii ki. Böylece bunu da tamamlamış olduk. Dediğim gibi isterseniz inci de yapabilirsiniz üstüne. Böylece bu videonun da sonuna geldim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.